Arkadaşlar çanta sapında kullandığım ip polyester ip kullanıyorum. Dilerseniz siz pamuklu ip de kullanırsınız. Şöyle de çanta için kancalarım var. Bu kancalarla çantanın üstündeki yuvarlak halkalara bunu geçireceğiz. Tığın ölçüsü 3,5 milimlik tığ kullanıyorum. Şöyle döndürüyorum. Ve buraya böyle ben bir zincir atıyorum. Attım. Ve sıkıştırıyorum. Şimdi buraya arkadaşlar ben dörtlü yapacağım bu çanta sapını. Çünkü burası dörtlüyü kaldırır. 1, 2, 3 ve 4. Bakın 4. 4 tane zincir çektim. Buraya şuraya ancak gelir bakın arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir çektim. Hemen dibine değil de onun bir sonrasındaki deliğe batıyorum ve ipimi bu şekilde çekiyorum. Şimdi bir tane daha hemen onun yanındakine batıyorum ve çekiyorum. Ne oldu? Bakın 3 oldu. Şimdi hemen onun yanındakine batıyorum ve çekiyorum. Arkadaşlar 4 oldu. Bakın gördüğünüz gibi 4 tane tığımın üstünde ip var. Şimdi şöyle yapıyorum. Şu 1 ve ikinciyi bir arada çekiyorum. İkisini birden. Şöyle bir çektim. Sonra ikinci, şimdi bununla hemen onun yanındakini çekiyorum. Çektim. Ve bunu ikisini bir çekiyorum ve çektim. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu biraz verevine gidecek bir çanta sapı olacak. İpimi yine alıyorum. Bitti burada çekeceklerim. Buraya hemen bir tane daha şöyle zincir attım. Şu anda arkadaşlar bakın dikkat edin. Şimdi şununla şöyle göstereyim size. Şimdi bakın şununla hemen şu tepedeki şunun içine gireceğim. Şuraya. Deminki ördüğümün içine gireceğim. Bakın. Şunu sıkıca çekiyorum. Bunun içine girdim. Hemen tepedekinin tek kanadının içine giriyorum. Bakın tek kanat. İkisini birden almıyorum. Ve ikisini birden böyle çektim. Şöyle oldu. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne yapıyorum? Bakın şurada şöyle göstereyim. Şununla şu tepedeki teke giriyorum. Hemen şuna girdim. Hemen onun yanındakine girdim. Ve ikisini birden böyle tutup yukarıdan bir ip aldım ve içinden geçtim. Bakın 3 oldu. Şimdi şununla arkadaşlar şunu ikisini birden alacağım. Şuna giriyorum. Bakın şuraya girdim. Bir de hemen yanındakine giriyorum. Şöyle. Ve ikisini birden böyle çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın 4 tane burada. 4 tane burada ilmeğim oldu. Bakın. Şimdi yine ne yapıyorum? 2 1 çekiyorum. 2 tanesinin içinden geçiyorum. Bakın. 1 ve 2. Şimdi yine 1 2'nin içinden geçiyorum. 1 ve 2. Şimdi yine ikisinin içinden geçiyorum. 1 ve 2 ve bitti. Bakın. Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya şöyle bir tane zincir çekiyorum. Zinciri sıkıca tutuyorum. Yine aynı şekilde bakın şununla şu aradan deminki ördüğüm yerden giriyorum. Bu ipi iyice geriyoruz şöyle. Şundan girdim ve şundan girdim. İkisinden bir.
çektim. İlmek sayısı 2'ye çıktı. Hemen onun yanındakine girdim ve girdim. Bakın. Çekiyorum. 3 oldu. Şimdi dördüncüyü yapıyorum bakın. Şöyle. Ve şuna giriyorum. Şöyle. 4 oldu bakın. Gördünüz mü? Şimdi yine bunları ne yapıyorum arkadaşlar? 2 2 2 2 çekiyorum. Şöyle bir çektim. İkisini birden. Şöyle yine çektim. İkisini birden. Şöyle bir daha çektim. İkisini birden. Bakın arkadaşlar bu çünkü bunun içine tam gelir. 5'li yapayım dedim ama 5'li de çok dar olur. Burayı sıkıştırır. Bunu ben 4'lü yaptım. Bunun sayısını siz arkadaşlar istediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. Şimdi bitti. Buraya ne yapıyorum? Bir tane daha şöyle zincir atıyorum. Zincirimiz yalnız sıkı olacak. Hemen dönüyorum. Şunun içinden giriyorum. Şu tepedekinin içinden girip şöyle çekiyorum. 2 ilmek oldu. Şimdi şöyle şunun içinden girdim. Şuradan girdim. Şöyle 3 ilmek oldu. Şuradan girdim. Şuradan girdim. Şöyle 3 4 ilmek oldu. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi ne yapıyordum? 2 2 2 2 çekiyordum. Şöyle 2 çektim. Şöyle 2 çektim. Şöyle 2 çektim. Ve buraya hemen bir tane zincir çektim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Bunu çanta boyunun ne kadar, sapının boyunun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar çekebilirsiniz. Bununla arkadaşlar bileklik de yapabilirsiniz. Örüyorum. Şöyle 2 çektim. Şöyle 2 çektim. Şöyle 2 çektim. Çektim. Şimdi ne yapıyordum? Bir tane zincir atıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çantamın sapı bayağı uzadı. Bir tane daha yapayım. Bir zincir attım. Bakın. Şuraya taktım. Ve hemen onun üstündekine taktım. Şuna. Bakın. 2 tanesine taktım. Gördünüz mü? Ve bir zincir çektim. Buradaki tığın üstündeki zincir sayım 2 oldu. Şimdi şöyle şuraya taktım. Hemen bunun üstündekine taktım. Çektim. 3 oldu. Tığın üstündeki ip sayısı 3 oldu. Şimdi şunu üsttekine takıyoruz. Hemen onun üstündekine takıyoruz. Çekiyoruz. Ve şöyle 3 oldu. Ve şimdi ne yapıyorduk? 2 2 çekiyorduk. 2 1 çektim. 2 1 daha çektim ve bir daha çektim. Ve arkadaşlar artık şeyimizi çanta sapımızı bitirmiş olduk. Şöyle şu vaziyette sıkıca tutturdum. Şöyle arkadaşlar çengeller dikeceğiz uç kısımlarına. Şöyle. Bunun içinde şu çengelimin içine bunu şu vaziyette sokuyorum ve katlıyorum. Farkındaysanız ben bunu dörtlü yapmamın sebebi şu mesafemin dar oluşuydu. Şimdi şöyle taktım ve çektim. Şimdi isterseniz şu ipi uzun tutarak bununla da dikebilirsiniz.
Ben buna yakın bir ip buldum. Evde varmış. Onunla dikiyorum. Şöyle kırmızı bir iple şöyle alt kısımdan içeriye girdim. Ve şöyle arkadaşlar şu vaziyette sıkıca bunu dikeceğiz. Herhangi bir şeyse özelliği yok. Şöyle. Şöyle. Evet. Şimdi bunun fazla uzun. Şu uç kısmını yakalım. Bunu şöyle içine yerleştirelim. İçine kalsın. Şu vaziyette şöyle. Ve bunu dikiyoruz. İki tarafa iki uca bu çengelimizi takacağız. Evet arkadaşlar, bunu da bu tarafa dikeceğim. Bunu da bu tarafa dikeceğim. Şöyle. Bunu da bu tarafa dikeceğim. Arkadaşlar bakın çanta sapım bitti. Daha önce yapmış olduğum bir sap vardı şöyle. Çantamın sapı. Buna ben şu vaziyette zincir takmıştım. Şöyle. Şimdi zincir bana biraz şey geldi. Basit geldi. Onun için zinciri çıkarttım. Onun yerine bunu kullanacağım. Bu çantamda. Bu arkadaşlar hem şeyime de uyacak. Çantamın önündeki desenin rengi de birbirini tamamladı. Ben mesela bu ipi bulduğum zaman zaten bu çanta aklıma geldi ve hemen bu çantanın sapını değiştirdim. Bunu bu şekilde arkadaşlar kullanacağım. Bu çantamda kullanacağım. Şöyle. Tunus işi dedikleri çanta sapımın yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.